Bali Adası'ndan herkese selamlar, sevgiler tekrardan. Bugün Müjdat abi yanımda, namı değer emekli gezgin. Gezgin. Hoş geldin Bali'ye. Hoş bulduk kardeşim. Öncelikle annene tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Allah acil şifalar versin. Buradan herkesin belki bayram bitmiş olacak ama gene de herkesin bayramını kutluyorum enişten dileklerimle. Beni karşıladın, ağırladın, Eyvallah. yardımcı oldun. Her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle herkesin bayramını kutlamak istiyorum. Tabii bu videoyu 2 veya 3 gün sonra yayınlayacağım. Şimdi editlemem lazım. Evet. Ama bugün bayramın ilk günü bu videoyu çekiyoruz. Öncelikle seni bir tanıyalım. Ben daha önce senin videolarına denk geldim. Yani denk geldiğimde daha az tabii abonem vardı. Ama konuşma tarzın, işte samimiyet, benim videolara bir benzetiyorum. Şöyle benzetiyorum. Çok detaylı bilgiler veriyorsun. Ben böyle videoları izlemeyi seviyorum. Evet. Bana yazdığın için de mutlu oldum. Bali'ye gel, hani geliyorum diye Ya. dediğinde hemen şey yapmak istedim. Sağ ol, teşekkür ederim. Önce aslında dediğin gibi benim ilk turda çok az abonem vardı. Hani ülkeye dönmüştüm. İçerik üretmem lazımdı. İşte Vietnam vizesi, şu bu falan gibi evden oturduğum yerden falan video çekiyordum. Yani algoritma bozulmasın, işte insanlar haftada bir de olsun video atayım, bilgi vereyim gibisinden böyle. Hatta orada yazanlar falan da olmuştu. Hani senin beni izlediğini ben bilmiyordum açıkçası. İşte yavaş konuşuyorsun, bilmem ne, zarttır zurttur falan. Instagram'dan bana yazınca abi hani bilgisayarın başındaysan YouTube stüdyoda ayarları göstereyim, anlatayım sana falan filan diye ben yine çok mutlu oldum yani. Yani senin beni takip ettiğini veya işte hani izlediğini falan bilmiyordum ben açıkçası. Hani ben seni takip ediyordum ama senin beni izlediğini, yani kanalımı gördüğünü veya benim varlığımdan haberdar olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Ben bunu görünce, yani bana Instagram'dan yazınca ben gerçekten çok mutlu oldum falan. Sağ ol, burada da bir takım yardımcı oldun, işte ayarları gösterdin vesaire falan. Biz de yola çıktığımızda bir şey bilmiyorduk abi. Yani kervan yolla düzülür misali. Evet. Çıktık böyle. Yani yolda böyle sizleri görüyoruz, işte Gökhan'ı gördük, başka arkadaşları gördük, Burak'ı gördük, şunu gördük, bunu gördük derken böyle o biraz bir şey gösterdi, o biraz bir şey gösterdi. Biz de kervanı yolda bu şekilde düzüyoruz. Evet. Belki bundan sonra başka birilerine denk geleceğiz. Başka kardeşlerimize denk geleceğiz. Bu işi daha iyi yapan, yani bilemem, daha çok aboneli veya bu işi iş olarak görüp de daha iyi yapan insanlar görüyoruz. Evet. Belki onlardan da bir şeyler öğreneceğiz. Yani sen benden bir şey öğrenmişsindir, ben senden bir şeyler Tabii. öğrendim. Yani bu bilgi böyle paylaştıkça güzel. Tabii. Ben yeni böyle YouTube kanalları gördüğüm zaman böyle samimi bulduklarıma yazıyorum. Hani bu, çünkü bazı ayarlar var. Bu ayarları yapmadan emek, yani bunların çok büyük emekler istediğini biliyorum. Bu videolar öyle kolay çekilmiyor. Evet. Hani emek boşa gitmesin, şu ayarları biliyor mu acaba diye yazıp hani destek olma açısından Kesinlikle. söyledim. Çok güzel bir şey yani. Abi seni kısaca tanıyalım. Şimdi illaki belki YouTube videona denk gelmiş illaki izleyiciler olabilir. Seni Evet. tanımayanlar için emekli gezgin kimdir? Biraz bizden bahseder misin? Evet kardeşim, ben yaklaşık, yani ben şu an 47 yaşındayım, öyle söyleyeyim. Yaklaşık 2 yıl önce EYT çıktığında emekli oldum. Yani Evet. doldurmuştum emekliliğimi, 2 yıl geçmişti hatta, bekliyordum. Emekli oldum. Sürekli YouTuber'ları izliyordum, böyle gezginleri izliyordum falan. Pandemi sürecinden beri, belki daha öncesinden beri böyle gezme hayali vardı ama o zamanlar benim için emeklilik bir yalandı. Yani EYT'nin çıkmayacağını o zamanlar, o dönemde herkes biliyordu ve benim şu anda çıkmamış olsaydı da hala 7 yıl gibi bir süre vardı emekli olmama. Hep böyle hayal. Benimki bir hayal yani. Sizleri izliyordum, böyle gezenleri izliyordum. İşte hayal ediyordum yani sadece. Çünkü yani çıkabilecek bir şeyim yok. Çalışmam lazım, emekli olmam lazım. Yani tamam, hani primimi doldurmuşum. Çıkayım gezsen desen bir gelirin yok. Hazıra daha dayanmaz. Bir müddet sonra bitecek. Tabii. Ondan sonra tekrar geri dönmek zorunda kalacaksın. Yeniden başlamak zorunda kalacaksın falan. Böyle hayaller ederken bir anda böyle EYT çıktı, kanun kabul edildi, meclisten geçti falan. Biz verdik, zaten hemen emekliliğimiz oldu. Bir müddet böyle bir çalıştım, 5-6 ay kadar. Evet. Gezme şeyim vardı, fikrim vardı. O anda böyle bir iki story meteori geldi önüme. Ben orada gemileri yaktım. İşte siz köye, bayramda köye annenizin babanızın yanına gitmeyi, tatile çıkmak mı zannediyorsunuz falan filan. Abi o kız kim bilmiyorum ama o beni çok ateşledi. Yani ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet. Ondan sonra abi ben bir anda hemen böyle apar topar, hiç şeye bakmadan hemen biletimi aldım. Yani hani
iş için bir iki kere Romanya'ya gittim geldim. Hani bir yurt dışı tecrübem vardı ama yani bunu şirket alıyordu, biletleri çekinlerim yapıyordu bilmem ne falan filan, ben hani öyle gidip geliyordum. Bir de işte havalanına kadar götürüyorlar, oradan birileri karşılıyor falan filan, hiçbir zorluğunu görmemiştim ama tek başıma böyle çıkınca biletlerimi aldım çıktım, benim serüvenim önü başladı. Tam yaklaşık geçen sene 8 Ocak'ta 14 ay kadar bir süre oldu. Bir başladık. Önce bir 5-6 ay bir gezdim, bir tur yaptım. Sonra ülkeye döndüm. Biraz 6 yaşında oğlum var, elinden öper. Hem onunla biraz hasret giderdik, hem biraz çalıştık, yine para biriktirdik falan. Sonra tekrar ikinci tura diye çıktık. Şimdi tekrar yine ülkeye yavaş yavaş dönme vakti geliyor. Ben senin en son bu 250 dolara videonu izlemiştim, ev falan diye. Onun teftişin sonucunu da açıklayayım şimdi. Bence Serkan geçti bu konuda. Yani 250 dolar gerçekten ev, 2 odalı, çok güzel, muazzam yani. Yaşanır yani, tutulur yani. 10.000 TL yapıyor şu anda Türk parasıyla falan. Emeklilerin Dayanışma Derneği'nin başkanıyım ben. Fahri başkanı. Ondan sonra benim maceram öyle başladı 14 ay önce. Ben Tayland'a geldim, Vietnam'a gittim, buraya Bali'ye geldim. Ama o dönemde bir YouTube'a küstüm, video çekmeyi bıraktım. Ama sonra Bali'de böyle ilk geldiğimde Bali'ye böyle yağmur sezonuydu. Abi hastalandım falan, böyle çok kötü, benim için çok kötü başladı Bali serüveni. Sonrasında ben kamera attım. Hatta bir son bir video çekmiştim. Dedim YouTube'u bırakıyorum, böyle bir kızdım. Kızdım, Bali'ye de kızdım, YouTuber'lara da kızdım falan, hani ya sürekli yağmur yağıyor, dışarı çıkamıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Motivasyon gitti. Motivasyonum gitti. Hani sanki istediğimi bulamadım gibi oldu böyle. Kızdım, ben kamerayı da attım. Dedim çekmiyorum abi, YouTube çekmiyorum, bıraktım. Çünkü anında kaçırıyorsun yani. Bugün işte gördüm, video çekerken, koştururken bir anda an bitebiliyor yani. Anı kaçırıyorsun, tatili kaçırıyorsun bir yandan da. Ondan sonra abi lokal biriyle tanıştım. Hava bir anda açtı. Sanki benim böyle kamera atmamı bekliyormuş yani. Hava açtı, güzelleşti. Son 15 gün benim için Bali efsane güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Ben Bali'yi çok seviyorum. Bu ikinci gelişim benim. Çok güzel geçti. Sonra işte Tayland'a gittim son Kram Festivali'ne. Oradan tekrar Vietnam'a, tekrar Tayland. Oradan ülkeye geri döndüm. Yani ilk tur böyle geçti. Sonra tabii ben bu arada Vietnam'ı çok beğenmiştim. Yani Vietnam'ı da çok beğendim. Ve bildiğim kadarıyla Vietnam'da sen uzun süre kaldın. Yani 8 aya yakın Vietnam'da 7-8 ay kaldın. sadece Vietnam'da geçti. Şu anda Vietnam'dan geldin zaten geldim buraya. Evet, Hanoi'den geldim buraya. 6 aydır yaklaşık zaten şu anda Vietnam'daydım. 2 kere girdim. Yani 3 aylık 2 dönem geçirdim. Sadece bir 15 gün erken çıktım. Yani şu son gittiğimde bile 90-75 aşağı yukarı işte 165 gün falan kaldım yani Vietnam'da. Vietnam'da çok videoları var. Yani şöyle söyleyeyim, bakın yanlış anlaşılma olmasın. Yani beni izleyenler biraz samimiyetimi biliyor. Yani eskiden izleyenler. Şimdi yan yana izleyen falan şeyden değil. Gerçekten ben de senin videolarını izliyorum ve çok faydalı, güzel bilgiler veriyorsun. Vietnam'dan çok videoları var. Vietnam vizesi nasıl alınır ve birçok gezi videoları var. Takip etmek isterseniz, izlemek isterseniz kanalını zaten buraya bırakacağım. Buradan da Emekli Gezgin olarak geçiyor ama ben yine yazacağım. Eğlenceli, gerçekten eğlenceli, bakabilirsiniz. Ben senin enerjine bayıldım. Bir de böyle anlatman, detaylı anlatman, bu da çok güzel oluyor. Vietnam'da 8 ay kaldın. Burada nereleri gezdin? Nereleri böyle tavsiye edersin? Belki izleyicilere de şey olur, fikir olur. Ondan sonra yine anlatmak istediğin şeyler varsa devam edelim. Tamam. Ben Vietnam'ın neredeyse hemen hemen güneyinden, yani en güneyinden, Phuoc Adası'ndan Hanoi'ye kadar gezdim. Yani birçok noktasını gezdim. Birkaç yeri boş bıraktım, gezmedim. Çünkü tekrar eğer gidersem hani gösterecek bir şeyler olsun. İşte benim için de yeni olan şeyler olsun. Yani sürekli gördüğüm bir şey çekmek başka bir şey. İlk defa gördüğüm bir şey çekmek çok başka bir şey bence. Yeni böyle bir maceralarımız olsun, anılarımız olsun. Bazı yerlere böyle es geçerek. Bunu da başka bir gezgin kardeşimden öğrendim. Hatta o yüzden de bazı yerlere böyle atlayarak gezdim. Ama yaklaşık böyle 21 tane vilayetine gittim ben Vietnam'ın. Yani 61 tane vilayeti var. Yani 1/3'ünü gezdim. Öyle söyleyeyim. Evet. Hatta çekmediğim yerlerde bile, hani gittiğim yerlerde ilk gittiğimde zaten dediğim gibi YouTube'a küsmüştüm, bırakmıştım. Çekmiyordum. O ara yani kamera çantamda sadece sırtımda geziyordu böyle. Köylerine falan da gittim. Bana bazen diyorlar hani köylerine de git, şuraya da git, buraya da git falan. Ben çok aslında Vietnam'ın köylerine falan da gittim yani, böyle çok kırsal yerlerine, işte Dak Lak, Dak Mil gibi yerlere de gittim böyle, yani Laos sınırına, şuraya buraya falan. Aslında 21 tane vilayetini gezdim ama totalde baktığın zaman belki 10 tane vilayetin videosunu çektim. İşte Phuoc Adası, Ho Chi Minh, Vung Tau,
işte Nha Trang, Da Nang, Hoi An, Hue, Hanoi gibi böyle yani 7-8 tane 10 tane şehrini çektim. Ama normalde 21 tane falan vilayet gezdim aşağı yukarı. Birçok yerine de hakimim aslında. Ama tekrar gidersek yani bir gün ben Vietnam'ı görenin bir daha Vietnam'a geleceğini düşünüyorum. Bali için de aynı şekilde. Buraya da hatta ilk geldiğim videoda öyle başlık atmıştım. Buraya gelen bir daha geri gelir. Hani burayı tekrar görmek ister diye. Evet. Bence Bali de böyle yani ikinci, üçüncüye belki görülmek istenecek yer yani. Burası bir geldiğinde bir seferde böyle haldır haldır gezilecek bir yer değil bence yani. Değil, evet. Kesinlikle değil yani. Gerçekten yani gezersiniz belki ama keyif almazsınız. Yani hiçbir şekilde keyif alamazsınız. Koştur koştur koştur. Sadece yorgunluk olarak size geri döner. Hani böyle sinire sinire yavaş yavaş bazı yerleri atlayarak ikinciye geldiğinde görmediğin yerleri gör. Üçüncüye geldiğinde Haritada görmediğin küçük yerleri gör. gözükebilir Bali ama Kesinlikle. değil. Değil Yani abi, değil. abi çok bölgesi var. Yani şimdi baktığın zaman Denpasar bölgesi bambaşka yer. Yukarısı biz şu anda Singaraja bölgesindeyiz. Benim yaşadığım bölgedeyiz. Evet. Ben buraya daha önce gelmemiştim zaten. İlk geldiğimde ben Canggu, Kuta, Seminyak, Uluwatu ve Orayı merkezi. aynen Ubud'u merkez tarafını gezmiştim böyle. Dediğim gibi zaten ilk 15 gün hiç gezemedim. Yani yağmurdan dolayı gezememiştim. Sonraki 15 günde de yani belki bütün turistlerin görmek istediği yani görülecek bütün yerleri gördüm. Çekmedim ama yani gezdim, gördüm böyle. Bu taraflara hiç gelmedim zaten. Yani bu tarafın varlığından bile haberim yoktu aslında. Senin son videolarını falan görmesem böyle bu bölgeyi bilmiyordum bile aslında. Evet. Yani böyle dağlık, yeşillik hani insanların yaşamadığı bir yer gibi biliyordum açıkçası böyle. Yani çünkü baktığın zaman kalabalık bölge olarak Denpasar oraları gösteriyor. Hatta ilk geldiğimde Denpasar'da konakladım ben. Hiç gerek yokmuş yani orada konaklamaya mesela. Hani O trafik, o aynen, betonlaşma kaos, bütün evet. şey orada aslında ama bilmediğin için hani bakıyorsun haritalardan konum olarak orayı görüyorsun. Kalabalık bölge diyorsun hani insanlar olsun, her şeyi bulabileyim vesaire falan. Ama hiçbir şey yok aslında Denpasar'da hani baktığın zaman yani bana hiçbir şey vermedi. Sonra başka bir arkadaşa yazmıştım hatta. Ya sen geldiğinde nerede konakladın hani? Ben buradayım, nerede konaklamam lazım diye. Bana dedi Canggu'ya git. Ben ondan sonra Canggu'ya geçtim ve orada kaldım bir daha. Yani 27 günüm orada geçti. Evet. 3 gün Denpasar'da kaldım. 27 günüm Canggu'da geçti ama Canggu'da dediğim gibi durmadım. Hani Kuta, Seminyak, Uluwatu, Ubud hemen hemen o alttaki bütün coğrafyayı gezdim yani böyle. Mekan şey böyle hani görülecek her yerini aslında gördüm. Dediğim gibi tekrara düşüyoruz ama çekmedim. O yüzden çok hoşuma gitti. Ve Vietnam'dan da biraz böyle bir es vermek istedim aslında. Çok uzun zamandır dediğim gibi Vietnam'dayım. Oradasın evet. Biraz da böyle hani sıkılma noktasına geldim yani. Vizemin bitmesine 15 gün kala aynen. Yani dedim burada 15 gün böyle kös oturacağıma hani gideyim değişik bir yere gideyim. En azından tamam ben buraya ikinciye geliyorum ama izleyicilerim için ilk defa geliyormuşum gibi. Çünkü hiç videom yok yani Bali ile ilgili videom yoktu. Evet. İlk defa izledikleri için benim sanki ilk defa geliyormuşum gibi oldu. Evet. O yüzden dedim yani burada 15 gün Hanoi'de kös oturacağıma farklı bir yere gideyim. Gelirken de sana yazdım zaten. Dedim hani böyle ben Bali'ye gelmeyi düşünüyorum diye. Sen de sağ ol hemen hızlı bir şekilde cevap verdin. Tamam abi işte şudur budur falan. Abi çok teşekkür ederim. Havaalanından aldın. Otelime bıraktırdın. Otelimden aldın. Buraya getirdin. Burada konaklamamı ağırlanmama vesile oldun. Bunlar için de teşekkür. Bugün de güzel yerlere gittik. Sayende güzel yerlerde çok güzel bir video çektik. Onun kanalına izleyebilirsiniz. Çok güzel bir şelaleye gittik. Evet. Benim tuttuğum evleri görmek istedi. Bir kontrol edin bakayım dedi. Nasıl bir şey veriyorsun sen dedi emeklilere. Gel dedim abi gösterelim. Orayı gösterdik. Çok güzel bir video çektik. Aynen. Bekir abiyle de tanıştık. Sağ olsun kapısını açtı. Evini gösterdi. İzin verdi yani. O evde şu an oturan aynen, kişiden oturan bahsediyor. var. Boş değil evler. Şu anda o da yeni şey yapmış, yerleşmiş. Sağ olsun açtı, izin verdi. Dedi çekebilirsiniz tabii ki falan da kahve falan da yaptı, bizi ikram etti, ağırladı sağ olsun o da. Sonra o da bizimle beraber tura katıldı. Şelaleyi görmek istedi. O da görmemiş daha önce. Abi şelale muazzamdı. Beni daha önce Çok iki güzel. tane şelaleye götürdüler. İsimlerini hatırlamıyorum ama o şelale çeşme suyuymuş yani. Çeşme suyu akar gibi böyle küçücük. Sadece şelale. böyle Instagram'lık hani öyle. Ama nasıldı burada? Devasa. Devasa güzeldi yani. Gerçekten muhteşem. Şelalenin adı da Güzeldi. Aling Aling Şelalesi. Buraya yansıtacağım. Zaten buraya Singaraja'ya gelenler o şelaleyi görmeye, bir de burada Yunus turları var. Onu görmeye geliyorlar. Evet. Bu iki aktivite. Şimdi abi ben sana sormak istiyorum. Ben diyelim ki Türkiye'den biri pasaportunu cebine koydu. Ben pasaportumu cebime koydum. Vietnam'a direkt uçup kapıda vize alabiliyor muyum? Eğer alabiliyorsam kaç ay veriyor? Bunun hakkında bilgi verebilir misin? Vietnam'a o şekilde uçamıyorsun. Zaten
Türkiye'den uçağı almazlar. Tamam. Vietnam'da Türklerden evize istiyor. Yani 3 aylık evize verebiliyor. Yani ister 1 günlük al, ister 90 günlük al. Kapıda vize yok. Kapıda vize yok. Gitmeden önce yapmak gerekiyor. Aynen. Tamam. Bunu uçak biletini almadan hatta önce vizeyi çıkarmak gerekiyor bence. Çünkü olur, vize geç gelir, çıkmaz, onaylanmaz hemen. 3 ila 15 gün iş günü içerisinde çıkıyor. İş günü, yani hafta sonlarını katmıyoruz bunun içine. Tamam. Geç çıkabilir. Bileti almışsınızdır. Hani 3 gün onaylanacak gibi düşünmüşsünüzdür. Bilet almışsınızdır ama vize onaylanmamıştır. Biletiniz yanar. Çünkü uçağı almazlar. Kesinlikle öyle hani gideyim kapıda parasını vereyim gireyim, öyle bir şey yok Vietnam'da. Yani bizim vize için. çıksın, ondan sonra biletini Kesinlikle. al, rahat Önce rahat vizeni gel al, diyorsun. aynen vizeni koy cebine. Dediğim gibi bu 90 günlük bir süreç. Yani ister bir günlük al vizeyi. Hani bugün gireceğim, yarın çıkacağım diye, ister bugün gireceğim, 3 ay sonra çıkacağım. Bu tek girişte vize $25. Tamam. 90 gün. Abi kaç gün kalıyorsan kal. Onu tatil planına göre dengele. Önce vizeni çıkar, sonra uçak biletine bak. Seçebiliyorsun yani kaç gün Tabii. vize Tarzını istediğine sen dair, giriyorsun. ona göre bir fiyat çıkıyor sana. Ödemeyi yapıyorsun. Fark Ondan etmiyor, sonra- dediğim gibi bir günde alsan, 3 ayda alsan $25. Ha öyle Değişmiyor mi? tabii. Ha Kesinlikle. iyi, çok iyiymiş. 3 ay $25. Ben Vietnam'a gittim daha önce ve çok beğendim Vietnam'ı. Tekrar gideceğim bir ülke. Kesinlikle. Zaten doğası da çok güzel, inanılmaz dolu dolu bir ülke. Ben çok sevdim. Benim gittiğimde bu şekilde online alınamıyordu. Acentalar Evet, yapıyordu. ben izledim videonu. Bir tane acenta bana sponsor oldu. Vizemi çıkardı. Ben oradayken daha yani tekrar Bali'ye dönecektim orada. O dönemde değişti kanun kurallar. Artık online bunu yapabiliyorsun. $25. Benim acenta 120 dolara alıyordu. Hala var böyle hizmetler. Eğer orada online yapamazsanız ücretini verip birilerine yaptırabilirsiniz. Ya kesinlikle, yani beceremiyorsan o zaman yapanlar var bu işi, ama dediğim gibi benim detaylı 3 tane videom var bununla ilgili. Yani en sonuncusu zaten vize sayfaları yenilendi. 2 tane sayfa açıldı bu sefer vize başvurusu için. En son o sayfaları tanıttım. Hatta bir abime de vize aldım. Onun bazı sadece özel bilgilerini gizleyerekten, yani böyle yani çok herkesin çok kolay bir şekilde anlayabileceği gibi anlattığımı düşünüyorum. Tane tane anlattım. Yani bence herkes, yani yüzlerce, binlerce hatta insan geldi o videoları izleyip hani bu şekilde kendileri yapabilirler. Ama yok, yani olabilir. Yani insan yaşı fazladır, kafası basmıyordur, ne bileyim, yani almıyordur, kafa dolmuştur artık. Yani Evet. o yapan Yani firmalar öyle var. bir Verebilirsiniz. imkan olduğunda söylemek istedim sadece, ama şöyle. Şimdi dediği üzere kendi kanalında bakın orada Vietnam vizesi nasıl alınır diye ben gördüm o Evet, 3 tane videoyu. videom var. Bildiğim bilgisayarı açmış, oradan tek tek dolduruyor. Oradan bakarak, eğer böyle bir şey varsa aklınızda, Vietnam'a gitme gibi bir durumunuz varsa, videosunu izleyerek gerçekten yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü yani tek tek göstermişsin yani, Evet. o kadar da. Ya birçok insan da, yani hatta son gelen, belki Vietnam'a gelen YouTuber'lar bile geldi, teşekkür etti. Abi senin videonu izledik. O şekilde başvurduk, hani aldık biz de Bilgi önemli vizeyi. abi. Bilgi her zaman. Yani benim için, yani zaten benim kanalım aslında şey değil. Yani sen de biliyorsun zaten. Yani ben bilgiyi paylaştıkça, çoğaldıkça güzelleştiğini düşünüyorum. Benim kanalım genelde hani bilgi ağırlıklı aslında. Hani öyle bazı insanlar mesela geliyor, çıkıyor, gidiyor. Hani bakıyor, böyle eğlence istiyor, gece hayatı istiyor. İşte ne bileyim, böyle hanımefendileri gösterelim istiyor sürekli, bilmem ne falan. Evet. Benim öyle bir konseptim yok yani. Ben sadece yoldaki deneyimlerimi hani aktarmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ben 14 ay önce hap bilgi veriyorum. Ben abi, benim Onun bir şeyim o. sloganı var, hap bilgi veriyorum diye. ben. Çünkü ben yola çıktım. Yolda bir sürü karşılıklar. Bugün hatta senle bayağı bir sohbet ettik biz. Yağmurun dinmesini beklerken falan. Hani başımdan aslında bir sürü olay geçti. Çünkü ben dil bilmeden çıktım. Bu da çok önemli. Ben dil bilmeden çıktım. Benim hiç yani gram böyle İngilizcem yoktu yani yola çıkarken falan. Ve ben biraz da bunları da ispatlamak istedim. Çünkü hani bak, ben bunu hiçbir kanalda söylemedim aslında. Kendi kanalımda bile söylemedim. Ben bir tane gezgin YouTuber, yani gezgin de değil aslında, belki şov yapan YouTuber'lardan birinin bir videosunda şöyle dedi. Dil bilmeden gezersin ama dedi, mal gibi gezersin dedi. Aynen böyle söyledi bak. Ve burada karşılaştım ben Bali'de onunla. Lafımı da söyledim. Hani lafımı esirgemem kimseden. Lafımı da söyledim. Çaktım lafımı. Affedersin, o akşam mal gibi de götüm gittiğini gördüm ben onun. Hiçbir şey yapamadı. Ne oldu? Yani dil biliyordun. O kadar yedirdin, içirdin, bilmem ne falan filan. Ondan sonra Evet. arkana bakmadan böyle kös bir de yolda giderken ona buna laf atarak gidiyor, bilmem ne, yani son dakika bir şeyler gol atabilir miyim misali. Yok abi, hakem düdüğü çaldı, bitti olay yani. Evet. Hani kimin mal gibi gezdiğini de gördüm aslında. Hani mutlu da oldum, ha onu öyle görünce mutlu da oldum yani. Hadi dedim, ben bilmeden geziyorum, bak ne oldu, hani
kim mal gibi geziyormuş. Tamam, dilin önemi var. Hani illaki kabul ediyorum. Yani bir dil bir insan abi. Yani dil biliyorsan muhakkak sana artısı var. Yani Eyvallah şey ama yapmazsın. olmazsa şu anda olmaz değil. Kesinlikle. Bak bugünkü o evi gösterdiğimiz abi var ya, Ya Bekir abi. gram İngilizcesi yok. Aynen. Bir sıkıntı yaşıyor mu? Hayır. Biraz atik olun. Yani biraz tabii Girişken ki, olacaksın. o, yani ne derler, yani çekingensen bir de dil yoksa tamam, orada biraz sen tıkanırsın. Ama yani restoranta oturuyorsun ya, ne anlatacaksın? Politika mı konuşacaksın adamla? Şunu istiyorum desem bile, şöyle göstersen bile anlayacak. Abi vücut otele diline bile, giriyorsun, aynen, vücut diline bile anlaşırsın. Vücut diline bile yani, anlatabiliyorsun yani. ben dilin bir engel olduğunu Kesinlikle engel değil. O yüzden hani çıkmak isteyen, böyle cesaret olmayan arkadaşlar varsa hani bize örnek alsınlar. İşte beni Bekir abi hani bugün gösterdik mesela, ki adam nereleri gezmiş yani. Bir de görülmesi gereken yerlerdi yani, ölmeden görülmesi gereken yerler diye. Hani bize bile tüyo veriyor yani. Evet, o tren yolculuğunu yapın, şöyle yapın, Çok böyle fena yapın. gezmiş. Çok fena gezmiş yani. Gerçekten çok güzel gezmiş yani. YouTube'la alakası yok onun. Sadece geziyor. Sadece geziyor görüyor. ama harbi gezmiş yani. Gezmiş yani. Avrupa'yı bitirmiş, efendim Rusya'dan o tren yolculuğunu, onun bir adı var, bilmiyorum ben. Evet söyledi de ben de unuttum. Evet. Onu yapmış. Asya ülkelerinde birçoğuna gitmiş. Vietnam'a da gitmiş 10 yıl Ta önce. 10 yıl önce bir de gitmiş. Tabii. Yani bayağı bir yeri gezmiş. Ondan da Yani bayağı şeyler öğrenmiş. dil bilmeden de gezilebiliyor arkadaşlar. Zaten ben bunu ispat etmeye çalışıyorum aslında hani kanalımda. Yani ben dil bilmiyorum. Bir de emekliyim. Emekliyim. Yani benim Buna rağmen geziyorum. emekliyim derken tabii bu kanalda ilk defa beni görüyorsanız hani ben 14.500 lira emekli maaşı almıyorum yani. Hani 2 tane emekli maaşı alıyormuşum gibi düşünün. Bir 30 bin lira yakın emekli maaşı alıyorum. Bu anlamda biraz daha rahatım. Yani Serkan'ın gösterdiği evi de ben 10 bin lira gördüğüm zaman ben burada dedim yaşarım yani. Niye? Hani 10 bin lira ben bu eve ödesem, konaklamaya ödesem, yani maaşımın 3'te 1'ini buraya verdiysem 3'te 2'si bana yeter. Yani bendeki mantık bu. Ben 3'te 2'sinde doyarım yani, her türlü getiririm onu kendime bir şekilde. Eğlenirim de, onda da sıkıntı yok. Haftada bir olur belki, ne bileyim yani 3 günde bir olur veya 2 haftada bir olur, hiç problem değil. Ben bir şekilde onu dengelerim yani. O yüzden derim burada yaşanabilir, Evet. hani denetlemeye geçtim diye. Evi de çok güzel, interneti var, şeyi var, hani temiz, güzel. Evet. Yani benim orada ihtiyacım olan her şey var. Hani çok büyük konfor sunmuyor. Hani yemek odası, bilmem ne, misafir odası, öyle bir şey yok. Tabii. Türkiye gibi düşünmeyin abi. Ama benim orada başımı koyacağım tertemiz bir yastığım var. Hani yatağım var, çift kişilik. Ne bileyim, internetim var, koltuğum var, televizyonum var, buzdolabım var, ocağım var. Duşum, banyom, tuvaletim var. Yeter abi bana. Evet. Sadece çantanı al gel. Evet. Bu anlamda. İzleyenler şimdi merak etmiş olabilir. Nereden emeklisin? Ben özel sektör, bunda bir sakınca yok. Ben özel sektörden emekli oldum. Yani özel sektörde çalıştım sürekli. Kurumsal firmalarda çalıştım. Beyaz yaka olarak çalışıyordum. En son hatta beyaz yakalı da bıraktım. Bir mühendislik firmasına girdim. Son 2,5 yıl orada çalıştım. Yani buradan ismini vermekte de bence bir sakınca görmüyorum ben, ama sen de görmüyorsan. Yok, bir sıkıntı. Ben Altasa Mühendislik'te endüstriyel robot programcısıydım. Aynı zamanda kaynak uzmanıyım. Ondan sonra yani robotlara program yazıyoruz. İşte kaynak attırıyoruz. Gazaltı kaynağı, punta kaynağı vesaire gibi. Hani genelde hep otomotiv sektöründe çalışıyorduk. Araba üreten firmalara veya onlara parça yapan firmalara o robotları, otomasyon sistemini kurup orada sürekli seri üretim yapabilir hale getirip müşteriyi o şekilde devrediyorduk. Evet. Böyle bir sürü, yani onlarca fabrika kurduk belki. Kaç yıldır yollardasın? 14 ay oldu benim. 14 aydır 14 ay oldu. geziyorsun. Evet, geçen sene 8 Ocak'ta çıktım yola. 9 Ocak'ta Tayland'daydım. O gün bugündür geziyorum. Arada bir es verdim, küçük bir Türkiye'ye gittim. Dediğim gibi oğlumu özledim. Oğlum beni özledi. Gittik, ufak bir hasret giderdik. Sonra tekrar çantamızı aldık. Tekrar çıktık ikinciye. Şu anda gene oğlumun doğum günü yaklaştı. Ona Tekrar bir kısa Türkiye'ye aynen gideceksin. kısa bir Türkiye'ye gideceğim, ama bu sefer es vermeyeceğim. Yani durmayacağım. Türkiye'de de içerik üretmeye devam edeceğim. Yani Türkiye'de 45 sene yaşadık. Ya benim Türkiye'de bile görmediğim bir sürü yer var. Bilmediğim yer var. Ben kamera kapalıyken sana anlattım. Ben 27 sene çalıştım. 5 sene sadece yıllık izin yaptım. Evet. Yani çok onun da yani 2 tanesi sadece tatil yaparken geçti. 3 tanesi yine köyde annemin babamın yanına geçti yani. Evet. Yani gezemedim yani. Öyle bir bütçem de yoktu zaten. Biraz da sıkıntılı dönemler atlattım falan o dönemlerde. Hep sürekli çalışmak zorunda kaldık yani, böyle hep çalış. Şimdi artık gezme zamanı. Yani elimiz ayağımız tutarken Evet. gezmek lazım. Dünyayı görmek istiyorsun. Görmek istiyorum abi. Ülkemi de görmek istiyorum. Peki emekli gezginin hedefi neler? Ne gibi öndeki şeylere planlıyorsun? Hangi ülkeleri gezmeye devam edeceğim mi? Yani biraz böyle hedeflerinle ilgili bahseder misin? Ya işte, tabii ben aslında
kanalda da yazıyor aslında. Ben emekli maaşıyla hani gidebileceğim, yani dünyanın her yerine gitmek istiyorum aslında. Hedefinde bu var. Hedefimde bu var. Hatta yani böyle iddia falan etmiyorum, yani büyük konuşmak da istemiyorum ama hani bir sene daha belki bu Asya coğrafyasında gitmediğim ülkelere giderim. Belki yine işte özlerim bir Bali yaparım, özlerim bir Vietnam yaparım ama mesela burada da gitmediğim ülkeler de var. Yani Kamboçya'ydı, Laos'tu, işte Filipinler'di, Japonya'ydı, işte şeydi, Kore'siydi. Hani bir sürü, Myanmar'dı, şuydu buydu, bir sürü, burada hala gitmediğim bir sürü ülke var yani. Nepal'i, şusu busu falan. Yani ben buraları aslında bir bitirmek istiyorum ama Türkiye'ye döndüğüm dönemde de Türkiye'de sürekli 3 ay 4 ay yani Türkiye'den içerik üretmeyeceğim belki. Hani ucuz bilet buldum mu, bunların da videolarını yapacağım zaten. Ben biletimi nasıl buluyorum, konaklamamı nasıl yapıyorum, otelimi nasıl seçiyorum şeklinde. Böyle orada da hani boş durmayıp masa başından bile olsa içerik üretmeye, atmaya devam edeceğim. Hatta biletimi buldum, bak işte bir Kırgızistan yapıyorum, belki Kazakistan yapıyorum, belki Özbekistan, Azerbaycan. Hani nereye ucuz bilet bulursam aslında hani gidip çekip ülkeye geri dönüp o yaz tatil döneminde çocukla da vakit geçirmek istiyorum. Evet. Gezeceğim yani. Hani tekrar okullar açıldığı zaman oğlum çünkü annesiyle beraber yaşıyor. Okullar açıldığı zaman tekrar o zaten annesiyle beraber yaşamaya devam edecek. Ben tekrar bu coğrafyaya doğru yolculuk yapmayı düşünüyorum yani. Buradaki ülkeleri bitirmeyi düşünüyorum. Seneye kısmet olursa da Güney Amerika tarafına, o tarafa doğru gitmeyi düşünüyorum. Şimdi ülkeleri sayarken Myanmar dedin. Kısaca şunu da söyleyeyim. Belki Evet. haberlerde denk gelmiştir ama şunu hatırlatmakta fayda var. Yani biz artık bu bölgede, ben daha doğrusu bu bölgede yaşadığım için buradaki haberleri daha yakın takip ediyorum. Myanmar'da çok büyük 7.7 gibi bir deprem oldu. Evet. Bine yakın şu anda bilinen can kaybı var. Çok ciddi bir deprem ve Bangkok, Tayland'a yakın olduğu için Bangkok'ta inanılmaz sallandı ve bir tane büyük gökdelen yıkıldı ama diğer can kaybı falan yok ama Myanmar'da çok çok kötü durumda. Onu da öyle kısaca şimdi deyince Evet. aklıma geldi, söylemek istedim. Kesinlikle yani gerçekten çok üzüldük ve sağ olsun bir sürü takipçimiz de, ailemiz, ısım akraba, hani bu bölgede olduğumuzu bilen, benim Bali'de olduğumu Evet, çok bilmiyorlardı. kişi yazdı. Evet. Çok kişi sağ olsun yazdı. İyi misin? Sende bir şey var mı? İyi Ben oradan misin? öğrendim Güvende misin ilk. falan. Baktım Ben de mesajlar öyle geliyor. öğrendim. İşte Dedim, ne oluyor geçmiş hani? olsun falan. Dedim ne oldu? Yani deprem Myanmar'da olmuş, çok büyük etkilendiniz mi? Buraya çok uzak. Yani belki hani ta haritada bilmiyor olabilirler. Bilmiyor olabilirler coğrafyayı. Ama çok kişi yazdı. Ben oradan öğrendim. Sonra haberlerde görünce bayağı ciddi bir 7.7, çok büyük bir deprem. Çok büyük deprem. Türkiye'de yaşadı aynısını, benzer rakamlarda falan. Çok büyük kayıplarımız oldu bizim de. Belki daha fazla. Hani çok fazla kayıplarımız oldu. Yani üzücü. Yani keşke olmasın diyorsun ama bu abi doğa, hani doğal Evet, afet. elden Yani bir şey buna gelmez. elden bir şey gelmez. Sen sadece tedbirini al. Takdiri Allah'a bırak. Evet. Tedbirini al abi. Yola çıkarken siz de aynı şekilde tedbirinizi alın. Takdir ilahi. Kervan yolda düzülür. Hani her şeyim tamam olsun, şöyle olsun, dört dörtlük olsun, öyle bir şey yok abi. Çıkacaksın. Ben uçakta kaçırdım. Uçağa da alınmadım. İşte ne bileyim, yanlış vize başvurusu yapmışım. Hani uçağı almadılar. Sonra düzelttim. Vizemi doğru yaptım. Gittim. Aktarmada uçağı kaçırdım. 2 farklı şirkettenmiş aslında aktarma. Ben bilmiyordum bunlar yani. Ama hani bu şey değil ya, bu işin sonunda ölüm yok yani. Yani uçak kaçırdın gitti veya bilmem ne, ve işte ülkede kaldım, hani yok işte burası bilmiyordum ben, şöyle oldu, transit vize istiyormuş bilmem ne falan. Hani bu işin sonunda ölüm yok ya. Hani kimse senin canını almıyor abi. Evet. Sana gene herkes orada yardımcı olmaya çalışıyor. Ama Yol yolda gösteriyor. öğreniyorsun onları. Yolda Hepsini öğreniyorsun işte abi yani. bunlardan korkmayın. Yani çok anlıyorum, yani karşı tarafı da anlıyorum. Şimdi mesela Bali'ye gelecek ya, direkt uçuş abi 2 katı. Ama aktarmalı gelse, aktarmadan bile korkanlar var mesela. Korkmayın. Çünkü bir kere yaptığın zaman bunu öğreniyorsun. Yani bakın, ben mesela o kadar burada 25 ülke gezdim. Bir plan yapıyorsun. Tamam, şuraya gideceğim. Şurada kalacağım. Şunu yapacağım. Yola bir çıkıyorsun. Ters giden bir şeyler her zaman oluyor. Olabilir ya. O İlla anlık ki olur. çözüm bulup yoluna bakıp anı yaşamak. Yani yol çok şey öğretiyor insana. Kaç yaşında olursan ol, ben bunu gördüm. O yüzden hiç çekinmeyin. Yani bu aktarma olur, ülke gezme olur. Zaten bu son dönemde Türkiye'de bayağı insanlar gezmeye meraklı, gezi videolarına meraklı. Böyle bir şey başladı. Bundan da çok mutluyuz. Hepimizin en ufak bir şey bile faydamız varsa ne mutlu bize. Ya kesinlikle. Yani ben zaten dediğim gibi gezilerimde
işte ülkeye nasıl girdim, nasıl çıktım, sorun yaşadım mı? Detaylı bir şekilde Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum yani. Bunların bilgisini vermeye çalışıyorum. Yani nelere dikkat etmesi gerektiklerini de hani söylüyorum. Hap bilgiler de veriyorum böyle. İşte mesela Vietnam'da bir kişi geldiği zaman, Ho Chi Minh'den girdiği zaman işte diyorum ki havaalanında internet alma, pahalı. İşte para bozdurma, düşük kurdan bozuyorlar. Abi çık, hiç panik yapma. Çık 152 numaralı otobüste, 149 numaralı otobüs, bilmem ne, şu su, bu su Adım falan adım filan. şey yapıyorum. Evet. Adım adım söylüyorum abi. Bin ona gel 45 dakika işte şu kadar. Sadece 5 dolar bile bozdursan yeter. Hani o minibüsün parasını verecek kadar veya otobüsün parasını verecek kadar. Gel diyorum merkeze geldiğin zaman işte district bir şeyin olsun, hedefin olsun. Öncelikle buraya gelmeye çalış. Buraya geldiğin zaman hemen diyorum şurada yemek yiyebilirsin. Buradan sim kartını alabilirsin. Şuradan şunu yapabilirsin. Burada konaklayabilirsin. Burada eğlenebilirsin şeklinde zaten o hap bilgileri veriyorum. Aslında hani videoları düzenli izliyorsa hani bana bile bir şey yazmasına bile gerek yok yani. Bir iki tane video izlese yani hiç böyle elini kolunu sanki böyle hani evinden çıkmış İstanbul'da işte Çekmece'den Bakırköy'e gidiyormuş gibi gelecek. Şimdi şey düşünebilirler. Öyle diyorlar videoları izlesinler diye. Hayır. Evet. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Ben YouTuber'ım değil mi? Sen de yapıyorsun. Ben daha önce mesela Tayland'a 5 kere gittim. Vietnam'a da gittim. Ama hala ben o videolar mesela yeni biri çekiyor ya izliyorum. Ya bir anı tazeleniyor. Ben bu sokaktan geçmiştim. O şey yani şey düşünmeyin. Biz mesela YouTube yapıyoruz. Biz video. Sen izliyor musun video? İzliyorum, Hem de nasıl tabii. izliyorsun? Çok izliyorum. Ben de izliyorum. Gittiğim ülkeleri bile tekrar hoşuma gidiyor. Yani bu biraz zevk meselesi mi bilmiyorum ama bak herkesten bir şey öğrenebilirsin. Ben senin videolarında da birçok şey öğrendim. Bak bu dedim bu böyleymiş. Şimdi bu yani her videoda herkesin kendine göre bir video çekme şekli var. Tarzı vardır. Tarzı vardır. Herkesten bir şeyler kapabiliyorsunuz. Yani seyahatle ilgileniyorsanız bence bu videolar çok ama çok faydalı. Kesinlikle. Her YouTuber bilgi dolu videolar çekmiyor. Mesela bazıları işte daha çok böyle eğlence tarzında hani ona da saygı duyarım. Ama bilgi dağıtan videolara yapışın. Kesinlikle. İzleyin. Gitmesen bile bilgi bilgidir. Yani diyelim ki sen öyle bir seyahat düşünmüyorsun. Ama izlemek bile, orayı görmek, anlamak bence güzel bir şey. Abi bu dedim ya az önce ben böyle hap bilgiler veriyorum diye. Bunu aslında bana bir takipçim söyledi. Yani ben ondan sonra kullanmaya başladım. Yolda bir anda böyle yürürken Vietnam'da durdurdu böyle. Sen de emekli gezgin değil misin? Dedim evet. Hemen böyle elini uzattı, bir sarıldık, öpüştük falan, anlayamadım böyle hani şaşırdım ne oluyor falan filan gibisine. Hani kendini falan da tanıtmadı. Abi dedi böyle hani bir anda hem sarılıyoruz öpüşüyoruz hem konuşuyor. Abi dedi çok teşekkür ederim dedi. Senin sayende dedi kimseye dedi bir şey sormadan senin o hap bilgiler sayesinde buraya kadar geldim ve seni buldum falan dedi. Süper ya. Ya vallahi çok sevindim yani. O hap bilgi kelimesini de aslında o takipçimden aldım yani. Oradan aldım. Dedim güzel bir kelimeymiş ya hap bilgi. Böyle Hap küçük bilgi hap veriyorum. bilgiler veriyorum falan filan. Şimdi bunu bile başka arkadaşlar da kullanıyor. Onların da hoşuna gitti. İşte Müjdat abinin deyimiyle hap bilgi veriyorum falan filan gibisinden. Yani bu da beni mutlu etti yani. O şu anda o kardeşimiz de izliyorsa bence o da mutlu olmalı. Çünkü ben de ondan duyduğum şeyi şu anda hani kullanıyorum, bu bilgiyi veriyorum falan. Buradan selam olsun. eğer Buradan ona da izlerse. selam olsun. Yani ismini bile hatırlamıyorum bak ama söylediği şey aklımda kesinlikle. Hani belki tanışırken ismini bile söylemedi yani. Sen emekli gezgin misin? Hemen pat böyle boynum atladı böyle. Yani bu çok güzel bir şey. Çoğu gerçek ismini de bilmiyor. Emekli gezgin diyor değil mi sen? Tabii emekli gezgin diyorlar. Sonra tanışırken falan hani adamın Müjdat olduğunu öğreniyorlar falan. Yani güzel bir şey abi ya. Ben gerçekten Vietnam'da çok Türk arkadaşla tanıştım. Çok yani inanılmaz yani. Hani ilk başlarda böyle hatta bir iki tane şey yapmıştım. O Müjdat abimi de tanıyorlarmış falan filan diyorlardı böyle videoların altında yorumlarda falan. Şimdi öyle böyle değil abi. Yani abartısız söyleyeyim sana 300-500 tane Türk görmüşümdür en az minimum. Vay be. Ve bunların yani %90'ı benim vize videomu veya işte videolarımı izleyip de gelenler. Yani tabii orada içerik üreten Gökhan kardeşim var. Başka tabii YouTuber arkadaşlar da var. Hani onların videolarını izliyorum ama onların hani vize videosu falan olmadığı için hani ne oluyor? Vietnam'a vize istiyor. Ne oluyor? Yani başka bir arkadaşımın kanalını da izlese vize videosu benim kanalımda olduğu için dönüyor. Hani benim kanalımı da izliyor. Nihai başvurusunda benim videomdan yaptığı için geliyor diyor ki senin sayende geldim diyor. Bu da beni mutlu ediyor yani. Aslında tabii ki başka orada video çeken bir sürü YouTuber arkadaşımız, kardeşimiz var veya abimiz var. Hala çeken, üretenler de var tabii ki. Onların videosunu görmüştür, onu beğenmiştir, izlemiştir. Ama onun kanalında öyle bir hani başvuru videosu olmadığı için Vietnam vizesi de yazdığın zaman hani şu an artık en üst sıralarda ben çıkıyorum belki.
benim vize videomu izleyip gelmiştir. Bu da beni mutlu ediyor abi. Yani bir sürü güzel insanla tanıştım. Yani bu YouTube'un bana en büyük getirisi o network oldu. Network, evet. Kesinlikle o network oldu yani. Yoksa ben bu işi para için başlamadım. Veya şu anda da para için devam etmiyorum. Bana bir getirisi olursa eyvallah. Yani benim Güzel bir şey oldu. bir tık yani gezmemi kolaylaştır. Yani Tabii. belki gidemeyeceğim ülkeler var yani bunların içinde veya hani ekstra bir para biriktirmeden gidemeyeceğim ülkeler var. Yani bugün bir Japonya'da hani 30 bin lira emekli maaşıyla öyle bir ay geçireyim falan. Yani sen gittin mi biliyorsun yani. Evet. Öyle bir şey yok Yok, abi. Ben öyle senin bir şey videolardan gördüm. var. 30 dolar 50 dolar falan hostel. Öyle. Hani ben orada bir hafta bile kalamam yani yaşayamam belki. Şimdi emekli maaşın 30 bin lira dedin. Tam buraya gelmişken bir şey sormak istiyorum. Sen de emekli bir gezginsin. Türkiye'deki şu anda emekli maaş 15 bin TL diye biliyorum. O en düşük emekli maaşı. Tamam. Yani devlet desteği Bununla olan. gezmek mümkün mü sence? Ya bak bu soru bana özelden de çok geldi. Şimdi ben gezip gördüğüm için kendim biliyorum. Hani nerede ucuza ne yenir, nerede ucuza konaklanır bilmem ne falan. Hani ben belki bunu yaparım, başarabilirim. Çünkü bildiğin için. Bildiğim için. Ama ilk etapta geldiğimiz Ama ilk yere- etapta gelen yapamaz abi bunu. Yani yaşayamaz bence. Kesinlikle yaşayamaz. Ve yani yaşasa bile insan gibi yaşayamaz. Ama yani öyle sefalet çekeceksen hani yapma bile. yani Türkiye'de abi ülkende bildiğin yerde yaşa yani. Anladım. Hani böyle körü körüne ben kimseye demem zaten. Hani 14.500 lira burada krallar gibi yaşarsınız gelin falan öyle bir şey yok. Ben videolarımı sürekli söylüyorum abi. Vietnam gerçekten ucuz. Yani bunu sen de gittiğinde görmüşsündür, hissetmişsindir. Ama minimum 25 bin lira ya da hani 30 bin lira. Hani dolar şimdi birdenbire bir pik yaptı hani. Evet. Ben ama eskiden dolarla söylüyordum bunu. Ben gene dediğim gibi kendi maaşımdan yola çıkarak söylüyorum. Abi minimum böyle bir 30 bin lira falan lazım. Evet. Minimum. Çünkü ister istemez sen oraya geldiğin zaman hani orada bir yaşamaya başladığın zaman işte motora ihtiyacın olacak. Bir şeye ihtiyacın olacak. Ne Çıkıyor bileyim. masraf. Göreceksin abi yani bu şey gibi oluyor. Hani sen şimdi buraya 14.500 lirayla gel ama böyle güzellikler de var. Hani bu şey gibi oluyor abi. Hani kişinin eline reçel kavanozunu ver, kapağını açmadan yala da yani. Evet. Sen onun tadını alamazsın ki. Tabii. Yani kavanozdan Değmesi yalasan lazım. ne olacak abi? Değmesi lazım. Değeceksin, dokunacaksın, yalayacaksın abi o reçelin tadına bakacaksın yani. Bunun için de bence minimum hani bir 30 bin lira minimum bir gelir, pasif gelir olmalı. Hani Evet. fazlası varsa sen rahat edersin. Yani daha fazla 40 bin, 50 bin varsa yani daha fazla eğlenebilirsin, benden daha fazla yere gidebilirsin. Bana bazen yazıyor mesela takipçilerim. Abi işte orada şu var, şuraya git. Burada bu var. Ama onların hepsi paralı aktivite abi. Gidiyorum soruyorum 40 dolar 50 dolar diyor. Oraya gidiyorum 40 dolar 50 dolar. Bütçe yetmez. Ha, Bir benim yere bütçem kadar yetmez ki ona. Tabii. Yani yettirsem bile bu sefer başka şeyden ödün vermem lazım. Ben yemek konusunda çok seçiciyimdir mesela böyle hani izleyenlerim bilir mesela beni. Abi bir öğünü çok sağlam yerim. Hani kahvaltıyı belki bir bisküvitle bile geçirebilirim. Yani bisküvi kahve yapabilirim. Ne bileyim bir meyveyle de geçiririm. Ya da ekmek arası domates kalperle bir şeyle de geçirebilirim ama akşam yemeği dedim mi abi ben proteinimi alacağım, karnımı doyuracağım falan. Ben onun 3'üne 5'ine de bakmam yani böyle hani gideyim ya şurada Evet. ucuz bir şey yiyeyim bilmem ne falan değil. Abi 8 dolar 8 dolar 10 dolarsa 10 dolar hani onun bedelini de öderim yani. Evet. Ama totalde de bunu aya vurduğun zaman hani güzel rakamlar yapıyor. Şimdi benim o turlara gidebilmem için bu sefer yemekten falan bir yerden ödün vermem lazım. Ya konaklamamdan kısmam lazım ya yediğimden içtiğimden kısmam lazım. Evet. O yüzden de maalesef yani şu anda öyle bütün turlar aktivitelere katılamıyorum. Yani böyle paralı aktivitelere katılamıyorum daha doğrusu. Hani zaten biliyorsun en büyük masraf bizim konaklama ve yolculuk abi. Yani yol çok tutuyor. Evet. Yani ben şu anda mesela sağ ol teşekkür ederim sen şoförünü gönderdin, aldırdın, getirdin, şey yaptın ama Evet. benim ta Canggu'dan buraya taksi tutup gelmem falan hani Çok tabii. bir günlük konaklamamdan daha fazla paraydı belki. Evet. Yani bu bana çok külfet olacaktı. Belki gene es geçecektim. Belki gene gelmeyecektim. Ya benim evler boş olsaydı abi geç kal diyecek. Hani şeyde yani Eyvallah, eyvallah. ben Düşünmen seviyorum. yeterli. Ben yani hiçbir karşılık beklemedim. Onu yani şey değil. Sadece seviyorum. Böyle gezgin ruhu olan insanları, gelenler, benimle irtibata geçen herkes beni sevmek zorunda değil veya beni beğenecek diye bir şey yok. Ama seninle yazıştık. Bana bir adım gelene ben 10 adım giderim. Sen de yazınca çok mutlu oldum. Burada da böyle imkanlarımız var. Bu imkanları da tabii ki sevenlerime, sevdiğim insanlara sunmak benim için mutluluk veriyor yani. Vallahi ben çok mutlu oldum gerçekten. Hani bizim Serkan'la daha önce yüz yüze bir tanışmışlığımız yoktu. Yani konuşuyorduk. Evet sağ olsun bana Instagram'dan yazdı, yardımcı olmaya çalıştı. Hani
ben şöyle düşünüyorum abi. Benim daha o zaman 1000-1500 abonem vardı yoktu yani. Evet, o kadar. O kadardı yani. 1500 abonem vardı. Yani şimdi mesela senin benden beklentin ne olabilir ki? Ya 1000 tane abonesi olan bir adam yani. Demişsin ki abi işte yavaş konuşuyor diyenlere ben sana YouTube stüdyoda ses ayarını göstereyim falan filan. Bilgisayarın karşısına geçtiğim zaman beni ara, yaz, ben sana yardımcı olacağım. Yani düşünüyorsun, yani düz mantık bakıyorum. Senin 1000 tane abonesi olan adamdan ne çıkarın olabilir ki o anda? Yardım ediyorsun yok, ona. evet. Hani ben bazı yorumlarını okuyorum senin, yani videoların altına, yani birçok kişi okuyor aslında. Ben bunu biliyorum. Ben video izliyorum. Sadece video izlemekle kalmıyorum. Hani o videoların altındaki yorumlara bile tek tek bakıyorum. Hatta yorum yazacaksam bakıyorum benim yazacağım yorumu birisi yazmış mı, yani tekrara düşmesin gibisinden. Hani ona göre daha güzel bir yorum yazayım veya seçici bir yorum yazayım. Ben bunlara çok dikkat ediyorum mesela. Bazı insanlar bizi böyle hani şey gibi görebilir, yani ya öyle aldı kamerayı boş boş geziyor işte, ya ne anlatıyor bu adam falan filan bilmem ne. Abi ben dedim ki ben kurumsal firmalarda çalıştım. Hani bazen yazarlarken bazı kardeşlerim dikkat çekmek için böyle büyük harflerle yazıyor. İşte veya ne bileyim görülsün istiyor ki ben tek tek bütün yorumlara dönüyorum. Bütün yorumlarıma cevap veriyorum. Instagram'da da aynı şekilde. Bütün mesajlara cevap veriyorum. Ama o büyük harflerle yazmak karşı tarafa bağırmak ve aslında aşağılamak demektir yani. Yani imla kurallarında bize şirketlerde sürekli hani İK'lar bu yönde mail atıyordu. Sakın karşı tarafa, müşteriye büyük harflerle yazmayın, işte şöyle böyle, bu bağırmak anlamına geliyor veya azallamak, aşağılamak anlamına geliyor şeklinde. Yani birçok izleyicimiz aslında bunu bile bilmiyor. Yazıyor, ediyor. Yani ben bunu tiye alıyorum. Bilmediğini biliyorum yani en azından. Ama bazen bunu kasıtlı bilerek yapan insanlar da çıkıyor yani. Kötü niyetli maalesef çıkıyor yani. İşte Yani bırakacağım diyorsun. Bırak, sen yapamıyorsun tabii, zaten. tabii. Bilmem ne. Hani neyi yapamıyorum? Sen benden ne bekliyorsun? Evet. Yani bir sürü gezi kanalı, eğlence kanalı, yani bu işi yapan, güzel güzel anlatan belki bir sürü insan var abi. Yani onu izleyebilirsin. Ben sadece kendi deneyimlerimden, Tabii hani yani burada kötü başıma hiçbir gelen şey yok. şeyler, Yani ama burada bilgiyi güzel bir şekilde paylaşıyorum sadece. bilgi paylaşmak, Aynen. insanlarla burada bir şeyleri aktarmak, yani ve büyük emeklerle yapıldığı için bu, şimdi izleyenler şey diyebilir. Yani bir alınganlık oluyor insanda. Neden? Abi Şimdi o insanız kadar yani. emek veriyor. Biz bugün kolay mı gittik, o çekimleri yaptık, onu yaptık, zamanımız gitti, şey yaptık. Ondan sonra düşünsene, oraya bir yorum yaz. Ya adam ya senden bir şey olmuyor. Yok ne bileyim ne veya böyle. Ya ben bir video yayınladım. 25 dakika o kadar bilgi verdim. Adam karşılığını alıyor mu? Ya sen ya şimdi bunu mu gördün 25 dakikada? Sana diyor yok yavaş konuş. Ya arkadaş, adamın konuşma tarzı bu. Yani herkes aynı robot muyuz biz? Herkes aynı mı olacak? Adamın tarzı bu. Benim tarzım bu. Ben de bazen mesela şeyi konuşuyorum. Bunu böyle kabulleneceksin. Sakal tıraşı olmadan ben o kameranın karşısına çıkmam. Ben de dikkat ediyorum yani Biliyorum, ben evet. takip ediyorum, biliyorum, onu söyleyecektim zaten. Serkan kardeşim diyor hani sinek kaydı çıkıyor böyle. Ben sakalla veya kirli sakalla böyle, benim videom yoktur kanalımda. Ben her şey, hatta bunu bir takipçim böyle fark etmiş, yazdı. Yine sinek kaydı tıraşın olmuş kardeşim benim. İşte çok da saygılıdır seyircisine falan filan. Evet. Ama mutlu oldum, bunu bile gördüm, mutlu oldum. Yani aslında bak hani bir insanı kırmak da mutlu etmek de orada iki kelimeye bakıyor. Yani o klavyede işte iki cümleye bakıyor yani. Evet. Sizin güzel destekleriniz, güzel yorumlarınız inanın motivasyonumu arttırıyor. Yani çekmeyeceksen bile çekesim geliyor. Kesinlikle, vallahi geliyor. Kesinlikle. Ama ufacık bir şeyde hani insanız abi en niyetinde, hani etkileniyorsun yani, kırılıyor. Yani diyorum ki kendi kendime düşünüyorum, diyorum ya neden böyle dedi acaba? Ya beni tanımıyor bile hani. Evet. Yani kamerada gördün ya, daha videonun ilk mesela başlamış 3. dakikası, orada bir şey yakalamış. Pat diye şey ve bakıyorum, diyorum kim bu arkadaş? Hani diyor kanalda bir yorum var, o da bu. Evet, sadece öylesine şey. İlk defa yani, daha izlemiş 3 dakikada hemen notunu vermiş abi yani. Ya o zaman hani madem bunu böyle şak diye şey yapalım, çık kendin yap. Yani sen yap, biz izleyelim. Tabii yani şey değil ki yani destek. Madem bu kadar biliyorsun bu işi veya bu işin kompeten olmuşsun ve orada klavye başında, al kamerayı sen yap, seni izleyelim. Evet. Biz izliyoruz abi, herkes izliyoruz. Bana birisi bu seyahatlere çıkmadan önce deseydi seyahat etmek çok zor veya ne bileyim bir şey böyle buna benzer bir şeyler söyledi, şunu derdim ben, ya şuna bak ne diyor. Hem seyahat ediyor bir de çok zor diyor, yok ne bileyim. Gerçekten çok zor. Yani gidiyorsun, tam bir yere alışıyorsun, yeni bir yere geçiyorsun, oraya araştırıyorsun, yani seyahat etmek kolay değil, yorucu oluyor, psikolojik bunun şeyleri var.
bazı yeri beğeniyorsun, bazı yere gidiyorsun hiç beğenmiyorsun ama mecbur biletini almışsın, beklemek zorundasın o dönem. Yani psikolojik etkileri de çok. Yani onu da Ya, söyleyeyim. O kesinlikle. yüzden sizden bu motivasyon geldi mi adam kendini daha şey hissediyor. Yani bunun da farkına varın gerçekten. Yani sadece bizim için demiyorum bunu. Herkes Başka için aynı şey izlediğiniz için. geçerli abi. Yani saygı duyarsak daha iyi olur. Yani ben gerçekten benim bu kanalda bu şekilde bana ilk defa ulaşan hani izleyiciler varsa bilmeyebilir ama beni kendi kanalımda takip eden izleyiciler varsa zaten onlar çok iyi bilirler mesela. Abi benim yorumlarım hani inanılmaz hani %99'u hatta diyeyim yani. %90 bir tane çıkıyor yani. 500 tane yorum oluyor. Orada bir tane birisi çıkıyor. Bir laf sokuyor, bir şeyler yapıyor falan filan ama abi bütün yorumları oku böyle. Güzel. Sonra tekrar hatta moralim bozulursa o iyi yorumları tekrardan bir okuyup böyle tekrar hani o kötü yazan arkadaşı Yok sağ olsunlar ben Kısıtlı. de çok memnunum. Yani benim izleyicilerde çok kaliteli insanlar var. Destek verenler. abi kesinlikle yani bir kişiyi yani birisini tanıman için ya bir onunla ya yola çıkacaksın ya alışveriş yapacaksın. Hani bu öyle hani ekranın karşısında gördüm bilmem ya bu kim ya bilmem. Yok işte dediğin gibi kaşını alıyormuş yok bıyığını kesiyormuş bıyık bırakıyormuş Evet. falan filan. Ön yargı. Ön yargı abi. Bu kesinlikle ön yargı. Sen beni tanımıyorsun. Yani burada gördüğün 3 dakikada kalkıp benim hayatımı eleştiremezsin. Veya ben kendi kanalımda dediğim gibi 6 yaşında oğlum var. 7 yaşına girecek. Beni oğlum da izliyor. Ben kelimelerimi böyle seçerek konuşuyorum. O yüzden de bazen hani o kelimeyi bulamıyorum. Böyle hani bir duraksıyorum veya işte ne bileyim yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü artık kadın izleyicilerim falan da var böyle. Ben hani kötü bir iş yapan birine bile hanımefendi diyorum mesela. Evet. Hani kelimeyi seçiyorum. O anda aklıma gelmiyor. Yani dolduramıyorum falan. Ya işte kalkmış birisi. Ya sen diyor bunu bu yaşına kadar öğrenemediysen ya arkadaş niye öğrenemeyim ben ya? Hani ben 47 senedir hani uzayda yaşayıp da dünyaya ilk defa gelmedim ki. Evet. Ben 47 senedir bu dünyada yaşıyorum yani. Evet. İstanbul gibi coğrafyada doğdum büyüdüm yaşıyorum yani ben. İstanbul'un belki hani en arka mahallelerinde yaşamışım. Ben neden bilmeyeyim ki senin bildiğini? Veya senden belki çok daha fazla bilgim var her konuda yani genel anlamda, genel kültürde. Ama hemen işte yani bir şey görüyor böyle hani ya sen bunu öğrenemedin mi bilmem ne mi ya işte ona bunu demekten mi çekiniyorsun? Hani dediğim gibi benim bunu 74 yaşında babam da izliyor, 6 yaşında oğlum da izliyor. Bunun farkına varın. Evet. Benim herkesin bak her YouTube yapan illaki ya çocuğu izler ya ailesi izler. Kesinlikle. Yani biraz daha ona saygılı olursak tabii bu herkes için söylemiyoruz bu. Onlar kendini Ya, biliyordur. mutlaka Ama biliyorlardır, denk kaliteli. gelirler. Ya bir de yorumlarda abi kalbinin güzelliğini veya çirkinliğini yansıtıyor. Kendisiyle barışık bir insan tamam tutup da sana kötü bir şey yazmaz. Kendisiyle barışık olmayan, kendi hayatından memnun olmayan, mutlu olmayan, psikolojik olarak da rahatsız olan bazı kişiler böyle maalesef denk gelebiliyor. Ama emin ol şu iyilerin hatırına ben devam ediyorum. Kesinlikle. Ben de çok. Biz her zaman YouTube yapmadık. Ben de hiç abi çok etkilendim ben. Çok zorlandım ilk dönemde. Çok alındım, söyledim, ettim. Ama yavaş yavaş artık sevenlerimiz de çoğalınca bu motivasyon Kesinlikle. geldi. Yani benim dediğim gibi bu hani YouTube camiasına devam etmemin aslında en büyük şeyi izleyicilerim oldu. Ben o 3-4 aylık Türkiye'ye döndüğüm dönemde de bir kere bırakma kararı aldım. Çünkü hani böyle garip garip yorumlar geldi işte yavaş konuşuyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya benim tarzım bu yani benim şeyim bu. Evet. Hani bir insan 7'sinde neyse 70'inde olur yani. Ben bunu hani kalkıp da Nasıl değiştireyim ya? falan yapamam ki yani. Değiştiremem ki bunu. Tarzım bu, evet. Tarzım bu yani bir de kameraya yabancıyım o dönemde yani. Kamerayı alıyorsun açıyorsun. Ne söyleyeceğim, nasıl giriş yapacağım bilmiyorum. Para tutulmuş tavşan gibi kalıyorum böyle. Yani gerçekten öyleydi yani böyle hani şimdi ufak ufak biraz alıştım böyle ama hani kameraya baktığım zaman Evet. ne diyeceğim şimdi? Bir de bir şey diyeceğim böyle. Diyorum ki o yani ben çok YouTuber yürümesi gibi bir adamım. Hani her gezgini falan neredeyse takip ediyorum böyle. Diyorum ki o böyle giriyor, şu böyle giriyor falan filan. Hani ya sanki hani onu taklit ediyormuşum gibi olacakmış gibi hani hissediyorum kendimi. Ya ne desem girsem hani ben bunu çoğu videoda yaşadım yani. Evet. Ha şimdi böyle paldır küldür giriyorum artık biraz alıştım yani. En güzeli, en En güzeli. güzeli yani giriyorum hepinize merhaba. İşte ben emekli gezgin. Başlıyorsun Başlıyorum hemen ondan sonra bir şeyler anlatmaya. Hani böyle şeyler vardı. Adam hemen kalkıyor. Ya abi yani bir insan bir şans hak eder. Hata yapar belki ikinci şansı da hak eder. Yani bu hiç tanımadığın birisi bile olsa. Ha senin prensibin vardır. Dersin ki tanımadım adamı ben ikinci şansı vermem veya ikinci yani şansı da bir kere veririm. Hani bir daha ondan sonrasını vermem keserim. Çünkü
benim anam değil, babam değil dersin, oğlum değil dersin, ailem değil dersin. Hani kesersin. Bazı insan vardır abi. Yani ben dediğim gibi kurumsal firmalarda çalıştım. Bana işte bir sürü eğitimler verildi. Yani yöneticilik becerilerini geliştirme, şunu yapma, takım çalışması, problem çözme, şuydu buydu falan. Hani bana eğitim veren insanlar da çok kaliteli insanlardı. Hani bugün hayatta olan var, olmayan var. Bir Erdal hocam vardı, vefat etti. Ya dedi ki abi ver hani ikinci şansı da ver, üçüncü şansı da ver. Ya emin ol dedi, sen bir şey kaybetmezsin. Yani belki 10 liran gider, 20 liran gider bilmem ne falan ama kazanırsan sana dönüşü çok daha güzel olur dedi. Evet. Ki benim kanalımda da dediğim gibi böyle hani bazen ukalaca yorum yazanlar veya birbirimizi tanımadan falan ama zamanla şu anda abi kardeş ilişkisi oldu. Şimdi artık böyle hani O da çok güzel oluyor. şeyler yazıyorlar, kelimelerine dikkat ediyorlar. O da Başka oluyor. kanalda bakıyorum başka birine veriştirmiş ama dönüyor benden böyle bir mesafeli böyle saygı sevgi çerçevesinde yazıyor, çiziyor. Hatta şakalaşıyoruz bazen falan, hani görüşmesek bile birbirimizi tanımaya başladık mesela. O da oluyor. Adam mesela diyor ya diyor ben sana ilk acayip uyuz oluyordum. Aynen. Şimdi seni sevmeye başladım. Kesinlikle. Gibi yani. değil mi? Yani, Şeyler de. yani böyle insanlar da var. Ama bu neden? Şimdi ben de yani her kötü yazan hemen ya çat yürü git, hadi çat yürü git falan yapsaydım bu kopmuştu. Hani bu bağ kopmuştu, hiç kurulamayacaktı. Evet. Ya dedim ki ya empati yaptım. Yani dedim ki acaba bundan mı? Çünkü yani ben geldiğim ülke, ben Türkiye'den geldim abi. Hani 14 ay oldu da. Hani bugün Türkiye neyse 14 ay önce de yani aşağı yukarı buydu. 28 lirayla çıktım ben. 28,5 liraya çıktım dolar. Şu an oldu 40 lira. Yani Evet. belki daha bile kötüye gitti yani. Oradaki insanların psikolojisini anlıyorum abi. Ben yani orada yaşadım ya. Ben İstanbul'da, Bursa'da yaşadım yani. Büyük şehirlerde yaşadım yani. Oradaki trafik, kaos falan ama bunların çoğu zaten şey abi, maddi sıkıntılar yani. İnsanların Maalesef, geçinememenden mutsuzlar ve emin ol yani sen mutsuzsan abi etrafına da mutsuzluk saçarsın. Tabii. Çünkü- şey yapamazsın ki. Çünkü yani- kendin mutlu değilsin ki. Tabii. Mutlu değilsin ki abi. Tabii. O yüzden de etrafına kötü enerji saçıyorsun. Yani insanlara hakaret ediyorsun veya işte ya birine dokunuyorsun, Patlayacak. tahammül yok yani. Ya neredeyse öldürecek seni. Veya trafikte işte önündeki araba sola sinyal vermemiş. Yavaşlıyor bir anda, şey yapıyor, sen arkasından döneceğini bilmiyorsun. Frene basıyorsun. Hemen böyle celalleniyor. Neredeyse silah çıkacak. Hiç tanımadığı adamı öldürecek yani. Ya adam belki sinyalini verdi. Ampulü geçsek haberi yok yani. Bilmiyor. Yaşlı da bir amca yani. Ben bu olaya şahit oldum yani. Yani adam belki içeride böyle tık 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 yanıyor ona belki. Sinyal verdiğini düşünüyor ama ampulü kesilmiş eski araba. Arkada yanmıyor. Evet. Sen takip mesafeni korumazsan adamın affedersin girmişsin arabasının kıçının dibine kadar. Evet. Bir de hızlı gidiyorsun. Adamı gazlıyor bile hani bassana gitsene falan. Adam dönecek, niye bassın yani? Evet. Sola dönüşü var hakkı. Yani olabilir tamam, hani sinyali yanmıyor. Abi yani bunun için insan öldürülmez ya. Çok şey. Sen bir de şimdi Asya ülkelerinde bu dingilliği, bu sakinliği görünce daha çok yani- bunlar fark etmeye Ya başladı. ben de değil mi? öyleydim aslında. Yola çıkmadan önce ben de fark etmiyordum. Beni iş arkadaşlarım falan bilenler bilir yani, ben en ufak bir şey böyle ben de çok celallendim. Ben de çok dolmuşum yani. Ama sonra çıktım. Ya yemek sipariş ediyorum. Yarım saat oldu yemek gelmiyor abi. Daha sakinler, yavaş yavaş Sakin. çalışıyorlar. Aynen yani markete giriyorsun işte bu Biz şeylere, hemen her şey olsun. bir tane istiyoruz. kasiyer Evet. var, bir sürü kuyruk var. Herkes böyle bekliyor. Bekliyor, hiç kimse Bekliyor. Biz Adam ya, ne bir oluyor? tane kasiyer var, hem yeme ısıtıyor, veriyor, kasaya bakıyor, onu yapıyor, bu ne? Ben dedim ne oluyor? Hani yok mu başka kasiyer falan filan hani. Türkiye'de o söyle hani. Açsana kızım şu kasayı falan. Yani Bir de çıtıcı bekliyor. hiç şey öyle yok. Evet. Abi geliyorum burada gerçekten insanın hani ufku genişliyor ve hani psikolojisi de düzeliyor sanki böyle. Evet. Ben buna inandım yani. Ben gerçekten hani hatta ben ilk turu tamam ülkeye döndüğümde falan yani böyle bir şey oldu. Ya boş ver falan filan diyorum. Diyorlar ya sen ne oldu hani, gittin oraya Nasıl neye değiştin? çektiler, ne yaptın? Ne Nasıl değiştin yani böyle. Hani sen en ufak bir şey celalleniyorsun. Hani saman alevi gibi parlıyordum. Hani çabuk parlıyordum, çabuk geçiyordum ama hani böyle neticede öfkeli birisiydim yani. Evet. Dediler ya ne oldu, sen sinirlerini mi aldırdın orada? Hani sana bir şey mi enjekte ettiler abi, sana bir şey mi Sana ne oldu? verdiler? Sen neden böyle hani ya boş ver diyorum, bir şey olmaz diyorum, takma diyorum, ya dünyanın sonu değil diyorum falan dediler ya, bayağı bir değişmişsin yani. Fark ediyor. Fark ediyor abi yani, bence o yüzden hani hiç yurt dışı seyahat yani bazı ülkeler tehlikelidir abi yani Güney Amerika tarafında falan hani buralar tehlikeli olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Yani orada yaşayan Evet. arkadaşlarımız da var vesaire falan. Veya gidip görenler de var. Konuştuğumuz, tanıştığımız insanlar da var. Diyorlar ki tehlikeli abi hani dikkat edilmesi lazım veya yalnız gidilmemesi lazım veya işte şunlara dikkat edilmesi lazım falan. Ama bence bir hani ilk defa böyle yurt dışı
deneyimi kazanacaksa birisi bence bu Güney Doğu Asya Asya, ülke. Asya Evet, ülkeleri, kesinlikle. bilhassa Güneydoğu Asya Kesinlikle. ülkeleri. Kesinlikle. Çok güvenli abi ya. Kesinlikle. Yani kadın başına bile geçsen şu yolda, geçen gün dedim ya, etkinlikleri çekecektim. Buradan Grab motora atladım, gittim. 3,5 kilometre durdum. Hiç çekememişim. Görüntüler boşa gitti. Kameranın şeyine basmayı unutmuşum. Telefonu şey çekiyorum. açma. Kırmızı açma yapıyor. Bu oyuna çekiyorum böyle. Abi bir şey yaptım. Baktım elimde Hiçbir hiçbir şey yok. görüntü yok. Hiçbir şey yok. Yani böyle de kötü şeyler de yaşayabiliyoruz. Abi sonra Grab çağıracağım. Grab gelmiyor, beni 3 kilometre otele kadar neredeyse yönlendiriyor. Diyor ki git oradan bin. Allah Allah falan. Sonra kafayı bir çevirdim. Eşek kadar da tabela koymuşlar. Bu köyde işte Grab, Gojek, Gokar çalışmıyor. Sonra döndüm geldim abi. Saat gece işte 1'e geliyordu belki. Abi yol hani ıssız karanlık gibi şey. Hani gayet yürüyor yani. Yolla, motorla birileri geçiyor, bilmem ne yapıyor. Tam yandan öyle ufak köpekler avlıyor, bir şeyler yapıyor falan ama yani elini kolunu sallayarak rahat rahat Öyle tabii. geziyorsun O abi saatte yani. sen Brezilya'da nerede geziyorsun? Gezemezsin Orada abi ya, hani. Adamı götürdüler yani anında. Yani nefes bile alamazsın belki yani. Yok, Bırak yani. kesinlikle. Ertesi günü göremezsin yani. Tabii. Abi çok rahat bir şekilde yürüyorsun yani. Bu Bali'de de böyle, Tayland'da da böyle, ne bileyim Vietnam'da da Evet. böyle. Hani gitmedim ama yani ben diğer başka Güney Asya ülkelerinde de böyledir yani. Evet. Güvenli. O yüzden kesinlikle. bence yani yola çıkılacaksa abi önce hani Tayland'ı görmeden bir kere zaten çıkmasınlar yola ya. O standart zaten. Herkes bir ilk oraya bir Yani Tayland'a gitmeden çıkmasınlar yani. Önce orayı bir görsünler. Çünkü bir yeri gösteriyorsun güzel. Benim beğendiğim yere geliyor, başkası beğenmeyebiliyor. Tabii herkesin kendine bir şey. Yani dediğim gibi ben mesela Vietnam'ı çok beğeniyorum abi. Yani gittiğim ülkeler içerisinde benim yani favorim veya orada ben kendime fark etmeden konfor alanı bile kurmuşum böyle. Kendime orada bir yaşam kurmuşum yani. Sonra bazı gezgin arkadaşlar geldi de böyle dürttü fişeklediler beni falan. Tekrar çantayı aldım çıktım yollara. Evet. Yani ben aslında farkında olmadan orada kendime konfor alanı kurmuşum. Hani sen demin bir soru sordun ya. Dedin 14.500 liraya yaşamışsın. Ben orada bedava bile yaşarım. Yani Ben o senin kadar ne demek kendime, istediğini çok iyi anlıyorum. ben orada kendime öyle bir çevre kurmuşum ki. Bali'de öyle. Şimdi ben diyorum ya mesela burada Kesinlikle. abi ben öyle yerler biliyorum ki çok uygun ama bu zamanla oluşuyor. Zamanla oluşuyor. İlk geldiğimde benim eşim buralı olduğu halde çok kez fazla verdim, fazla ödedim, yanlış yaptım. Ama ondan sonra zamanla bu böyleymiş, ha şu şöylemiş, şu şöyle ucuzmuş diye insan öğreniyor. Yani bu seyahat ettim. Evet. Kesinlikle. Evet abi kanalıma ve videoma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Vallahi kardeşim ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum seninle tanıştığım için gerçekten. Davet ettiğin için, ağırladığın için, Eyvallah abi ne demek. gezdirdiğin için yani çok çok teşekkür ederim. Gerçekten hani hem yüz yüze tanışma fırsatı da olduk. Ben de çok memnun oldum Yani, gerçekten. Gerçekten bir kişiyi işte böyle yakından görmekle hani öyle ekranın başından görmek aynı şey değil Aynı abi. şey değil mi? Kesinlikle değil yani. Kesinlikle değil. Ben gerçekten tanıştığımıza çok memnun oldum. İnşallah hani bu arkadaşlığımız, dostluğumuz da devam eder. İnşallah tabii memnun Yani olurum. bu burada kalmaz yani bu şekilde. İnşallah sen de Türkiye'ye gelirsin. Biz de seni ağırlarız. Eyvallah. Veya Vietnam'a gelsin, Vietnam'da ağırlarız. O diyorum ya kendim orada bir konfor alanı kurmuşum. Evet. Ben dünya kurmuşum. Hani bu dostluk sürer gider, uzar gider inşallah. Dediğim gibi çok çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bütün izleyicilere de gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Uzun bir video olmuş. Bu anda o tatlı oldu sohbet bence. Çok da güzel oldu. Hepinizin yüreğine sağlık. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, yorumları da nezih bir şekilde yazarsanız ayrıca motive oluruz, mutlu oluruz. Bir like bırakırsanız da çok çok mutlu oluruz. Dostlarınızla da paylaşırsanız, önerirseniz tadından yenmez. Bunların hepsi bedava. Çok memnun oldum abi. Rica ederim kardeşim. Konuk ettiğin için ben teşekkür Bir ederim. sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar ve sevgiler. Onu derler biz bekler gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben. Tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.